Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün şöyle güzel bir bebe yünüm var. Bununla harika bir model başlayacağım. 100 gram 250 metre uzunluğu olan iplerden. İpime uygun kullanacağım şiş 3,5 numara. Modelimiz oldukça güzel ve kolay bir model. Umarım siz de beğenir, benimle yaparsınız. Yapım aşamalarına geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olup videolarımı da beğeniyorsanız beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdiden hepinize teşekkürler. Dilerseniz yapım aşamalarına geçelim. İlmeklerimi çıkardım. Şöyle 2 sıra haroşa lastik yaptım. Bu modelde ilmek sayısı 10 ve 10'un katları artı 2. Şöyle 10 ilmek bir model için, 10 ilmek bir model için, sonuna da 2 ilmek ekliyoruz kenar ilmekleri için. Modelin birinci sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra 6 ilmek ters örüyorum. Kenar ilmeğinden sonra 6 ilmek ters. Daha sonra sıradaki 2 ilmeğimin, bakın bunu öndekini şöyle arkaya alıyorum. Arkadakini de öne aldım. Daha sonra bunları düz ördüm. Şu şekilde. Burada da isterseniz şöyle yapabilirsiniz. Öndekini bakın şöyle alıyoruz. Arkaya, arkadakini de arka taraftan öne. Bu şekilde ikisini de düz ördüm. Devamında buraya kadar bir örnek. Bakın bir kez kurmuş oldum. Şimdi yine 6 ters ilmek. Altı ilmek ters ördüm. Daha sonra bu 2 ilmeğimin yerlerini değiştiriyorum. Bakın bunu arka taraftan aldım. Diğerini de önden aldım, taktım ve bunları tek tek düz ördüm. İsterseniz şu şekilde de yapabilirsiniz. Önce ikinci ilmeği, bakın ikinci ilmeği düz ördüm. Daha sonra birinci ilmeğimi düz ördüm. Şişten çıkartıp yerlerini değiştirmeden bu şekilde de yapabiliriz bu iki ilmeğimizi. Kenar ilmeğimi düz olarak ördüm. Birinci sırayı tamamladım. İkinci sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Şişimde 22 ilmeğim var. Bu modelde arka yüzünde farklı bir işlem yapmıyoruz. Ters olarak örüyoruz sıra boyunca. Bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Bu modelde arka yüzünde hep ters öreceğiz. Evet, sıramı tamamladım. Kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Üçüncü sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra şimdi 5 ilmek ters örüyoruz. Birinci sırada 6 ilmek ters örmüştüm. Şimdi 5 ilmek ters ördüm. Kalan bu bir tane ilmeğim var. Yine şu diğer ilmeğimle yer değiştireceğim şimdi. Buradan birer ilmek ters eksilterek bu yer değiştirme işleminden sonra düz ilmek artacak. Şimdi onu da göstereceğim. İlmeklerimin yerini değiştirdikten sonra düz olarak ördüm. Daha sonra 2 ilmeğe geldi sıra. Önce şu ikinci ilmeğimi düz ördüm. Daha sonra birinci ilmeğimi şöyle alarak düz ördüm. Ve şişimden sonra çıkardım. Şöyle bu tarafa doğru birer ilmek eksilterek devam olacak bu model. Daha sonra bir ilmek düz ördüm. Burada ters ilmeklerde bir tane eksilttik. Burada bir düz ilmeğimiz oluştu.
Daha devamında 5 ters ilmek, 5 ilmek ters ördüm. Şimdi bu 2 ilmeğimi yerlerini değiştiriyorum. Bakın bunu sağa doğru çevirdim. Diğerini arka taraftan sola aldım ve düz ördüm. Sıradaki 2 ilmeğimin de önce ikinci ilmeğimi düz ördüm. Daha sonra birinci ilmeğimi şöyle alarak düz ördüm ve şişimden çıkardım. Bir düz ilmek, daha sonra kenar ilmeğimi düz olarak ördüm. Üçüncü sırayı tamamladım. Dördüncü sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Sıra sonuna kadar ilmeklerimizi ters örerek devam ediyoruz. Evet, kenar ilmeğimi de düz ördüm. 5. sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra 4 ilmek ters örüyorum. Evet, kenar ilmeğinden sonra 4 ilmek ters, daha sonra sıradaki 2 ilmeğimin yerlerini değiştiriyorum. Şu şekilde şu ilmeğimi yine öne aldım. Daha sonra da bunları düz olarak ördüm. Devamındaki 2 ilmeğimin önce ikincisini düz örüyorum. Şöyle arkadan aldım. Daha sonra birincisini düz örüyorum ve şişimden çıkardım. 1 2 ilmek düz ördüm. Şimdi burada 2 ilmek düzümüz oluştu. Burada da birer tane terslerimiz eksiliyor. Bakın şöyle yan gittiği için. Devamında 4 ilmek ters, 4 ilmek ters ördüm. Sıradaki 2 ilmeğimin yerlerini değiştirdim ve bunları düz olarak ördüm. İkinci ilmeği önce düz ördüm, arka taraftan alarak, daha sonra birinci ilmeği düz ördüm ve şişimden çıkardım. 2 ilmek düz, kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. 5. sırayı tamamladık. 6. sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Ters örerek sıramı tamamlayacağım. 7. sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra 3 ilmek ters örüyoruz. Bu tersleri bitirene kadar bu şekilde şöyle kaydırarak devam edeceğiz. 3 tersten sonra sıradaki, bakın şu ilmeğime, bunu öne alıyorum, diğerini arkaya. Bunları düz olarak örelim. Daha sonraki 2 ilmeğin önce ikincisini arka taraftan girerek ters, daha sonra birincisini ters ördüm. Pardon, düz ördüm. 2 ilmeğimi de düz ördüm. Devamında 1 2 3 ilmek düz. 3 ilmek ters. Sıradaki 2 ilmeğimizin yerlerini değiştiriyoruz. Ve bunları tek tek düz ördüm. Devamındaki 2 ilmeğe gelince önce şu ikincisini düz ördüm. Daha sonra birincisini düz ördüm. 1 2 3 ilmek düz ördüm. Daha sonra kenar ilmeğini düz ördüm. 7. sırayı tamamladık. 8. sıra arka yüzündeyim.
Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Sıramı tamamladım. 9. sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra 2 ilmek ters örelim şimdi. 2 ilmek ters ördüm. Geldim şuradaki ilmeğime. Bunları yer değiştirdim. Şöyle birinciyi arkaya, bu düz olan şöyle gelen ilmeğimi öne aldım. Daha sonra 1, 2 ilmek olarak düz ördüm. Sıradaki 2 ilmeğe gelince önce ikinci ilmeğimi düz ördüm. Daha sonra birinci ilmeğimi şöyle alarak düz ördüm ve şişimden çıkardım. Böyle daha kolay oluyor arkadaşlar. Ama sizin ilmek yönünüz nasıl onu bilemiyorum. Elinize göre onu o şekilde yaparsınız. Yani bakın ortadaki 2 ilmeği dışa aldım. Dıştaki 2 ilmeği de içe almış oluyoruz. Devamında 1, 2, 3, 4 ilmek düz. Bu tarafa geçince 1, 2 ilmek ters. Daha sonra bu 2 ilmeğin yerini değiştirelim. Düz olarak örelim. Sıradaki 2 ilmeğin de önce ikincisini arka taraftan düz ördüm. Daha sonra birincisini düz ördüm ve şişimden çıkardım. Devamında 1, 2, 3, 4 ilmek düz ördüm ve kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. 10. sıra arka yüzünde ilmeklerimizin tamamını ters örüyoruz. Daha önce de dediğim gibi bu modelde arka yüzünde bütün ilmeklerimizi ters örerek devam ediyoruz. 11. sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki ilmeğimi ters ördüm. Yani bir ilmek ters ördük burada. Yine bu 2 ilmeğimin yerini değiştiriyorum. Öndekini arkaya, arkadakini öne aldım ve bunları düz olarak ördüm. Sıradaki 2 ilmeğimi de önce ikincisini düz olarak ördüm arka taraftan. Daha sonra birincisini düz ördüm ve şişimden çıkardım. Devamında 5 ilmek düz olan ilmeklerimi düz olarak ördüm 5 ilmek olarak. Devamında bir ters, 2 ilmeğin yerlerini değiştirelim ve düz olarak örelim bu 2 ilmeği. Daha sonra sıradaki 2 ilmeğin de önce ikincisini düz ördüm, daha sonra birincisini düz ördüm. Devamında 4 düz ilmek. Kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Sıramı tamamladım. 12. sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi ters örüyorum. On üçüncü sıra ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra sıradaki 2 ilmeğim, bakın bu 2 ilmeğimi yer değiştiriyorum şimdi. Hemen kenar ilmeğinden sonra 2 ilmeğimi yerlerini değiştirdim ve bunları düz olarak ördüm. Burada bakın tam sıfırladık. Burada 6 ilmekle başlamıştık. Burada tamamen bitirdik bu ters ilmeklerimizi. Daha sonra diğer 2 ilmeğimi önce ikincisini örüyorum. Daha sonra birincisini düz olarak ördüm ve şişimden çıkardım. Devamında
1, 2, 3, 4, 5 ve 6 ilmek düz ördüm. Sıradaki 2 ilmeğimin yerlerini değiştiriyorum. Ters ilmeğimizi bitirdik burada. Daha sonra bunları düz olarak ördüm. Sıradaki ikinci ilmeğimi önce ördüm düz olarak, daha sonra birinci ilmeğimi düz ördüm. Ve devamında 6 ilmek düz, kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm, sıramı tamamladım. 14. sıra arka yüzündeyiz. Son sıramız. Modelimiz 14 sıradan oluşmakta. Hep bu 14 sıranın tekrarını yapacağız. Kenar ilmeğinden sonra bütün ilmeklerimi ters örerek devam ediyorum. Burada biraz hızlı öreceğim. Şöyle videoyu kesmeden hızlı örerek sıramı tamamlayacağım. Çünkü farklı bir işlem yapmıyorum. İlmeklerimin tamamını ters örüyorum. Arka yüzünde yapacağımız işlem bu zaten. Evet, sıramı tamamladım. Kenar ilmeğimi de düz ördüm. Modeli bir kez kurmuş olduk arkadaşlar. Bakın modelimiz böyle. Gördüğünüz gibi gayet güzel, farklı bir model. Modeli bir kez daha kuracak olursak burada birinci sırada ne yaptıysak aynısını yapacağız. İsterseniz birinci sırayı tekrar kuralım. Modelin birinci sıra ön yüzündeyim. Tekrar kuruyoruz. Sadece birinci sırayı beraber yapalım. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra 6 ilmek ters örüyorum. Evet, 6 ilmek ters ördüm. Daha sonra bakın buradaki 4 ilmekte işlem yapacağız. Bu 2 ilmeğimin öndekini arkaya, arkadakini de öne aldım ve bunları düz ördüm. Ve sıradaki 2 ilmeğimin de ikincisini önce düz ördüm. Daha sonra çıkarmadan birincisini ördüm ve şişimden çıkardım. Bakın ortadaki ilmekleri dışa aldım. Dıştakileri içe almış oldum bu şekilde. Devamında 6 düz ters ilmek, 6 ilmek ters ördüm. Daha sonra sıradaki ilmeğimden diğerini yer değiştiriyorum. Şöyle öndekini arkaya, arkadakini de öne aldım ve düz ördüm. Daha sonra ikinci ilmeğimi şöyle arka taraftan aldım, düz ördüm ve birinci ilmeğimi düz ördüm, şişimden çıkardım. Kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Birinci sırayı kurmuş olduk. Evet, model böyle devam ediyor. Modelin arka yüzünde de sadece ters örerek devam ediyoruz. Bir parçada daha önce yapmıştım. Şöyle modelin ilerlemiş halini görmeniz için. Bunu şöyle 2 diş haroşa lastik üzerine kurdum. Burada da hiç lastik kullanmadım. İlmekleri çıkardıktan sonra ilmeklerimin ön yüzünde modelimi kurmaya başladım. Evet, modelin ilerlemiş hali böyle olacak arkadaşlar. Modelin arka yüzü de şöyle bir görüntüsü var. Yakadan başlama örgülerinizde de kullanabilirsiniz. Sadece bunun şöyle bir kez de kurabilirsiniz. Üstünü düz olarak devam edebilirsiniz bazı örgülerinizde. Yani şurayı lastik olarak da kullanmış olursunuz sadece bir model kurarak. Bu modelden atkı yapabilirsiniz, bere yapabilirsiniz, yelek, hırka, süveter, bebek battaniyesi, her türlü örgülerinizde kullanabileceğiniz gayet güzel ve şöyle farklı bir model. Sizler de nelerde kullanacaksınız bu modeli? Onları yorumlarda yazarsanız sevinirim arkadaşlar.
Beni buraya kadar izlediyseniz bir beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın. Şimdiden hepinize teşekkürler. Yapacak olanlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.